Selam dostlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün piramitleri geziyoruz. Giza piramitlerinin öncüsü olarak kabul edilen Dashur piramitlerinin olduğu yerdeyim. Dashur bölgesindeyim. Dashur bölgesinde iki tane piramit var, önemli. Birisi bu. Buna Ben piramit deniyor. Gördüğünüz gibi önce daha dik bir açıyla yapılmış. Daha sonra daha eğik bir açıyla devam etmiş. Hemen bunun yanında da kırmızı piramit var. İkincisi tam şurada. Bu piramit yapılırken yumuşak kaya kullanıldığı için çökeceğini düşünerek daha sonra daha eğik bir açı inşa etmeye karar vermişler. Bu piramidin önemli bir özelliği de gördüğünüz gibi düz bir şekilde, yani basamaklı değil de dışı düz bir şekilde yapılmış. Aslında Giza piramitleri de bu şekildeydi. Ancak gördüğünüz gibi Giza piramitleri şuradaki gibi basamaklı hale gelmiş. Zamanla bozulduğu için düz bir hale gelmiş ama buradaki kireç taşı, dış yüzeyindeki kireç taşı dayanıklılığını koruduğu için aslında önemli. Piramitleri anlamak için önemli. Buraya girişte 200 Mısır pound'u ödedik. 1 dolar 50 pound. Bu yüzden 4 dolara geliyor. Ve bunun içine de girmek mümkün. İçine girmek için ekstra ücret ödemiyorsunuz. Hemen şurada girişi var sanırım. Buradan bakıldığı zaman eğimli olduğu için üst kısmı görünmüyor artık. İçine girmek için bu basamakları kullanarak yukarı çıkıyoruz. Selamünaleyküm. Ticket. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş Hasan Şer. Evet dostlar, piramidin içine giriyoruz. Biletimizi gösterdik. Girişte aldığımız 200 pound'a. Şimdi içine doğru iniyoruz. Burası biraz alçak olduğu için eğilerek inmek zorundayız. İnsanlar maymun gibi inip çıkıyor burada. Piramit gerçekten çok alçak. Şu anda eğik duruyorum ve başım yukarı değil. İnip çıkması gerçekten zor. Başım arada bir yukarı çarpıyor. Yukarı çıkarken daha kolay olacak gibi. Bazen başında çarpıyor yukarıya. Şu an gerçekten bir klostrofobi hissediyorum. Bir müddet indim. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Buranın tavanı daha genişmiş. Bayağı yorucu oldu benim için. Çünkü inerken eğilerek indiğimiz için dizini ağrıtıyor gerçekten. Burası bayağı yüksek bir tavana sahip. Burası kubbe gibi. Aynı. Şimdi buradan merdivenle yukarı çıkalım. Merdiven buradaymış. Kubbeyi burada görmüş olduk. Merdivenle çıkıp daha sonrasında böyle bir yürüme
Yolu daha var. Ama insan yoruluyor ve havasız. Burası gerçekten. Umarım burada lahit odası vardır. Çünkü bildiğiniz gibi piramitler Firavun mezarlıkları olarak yapılmış. Evet, oraya çıktıktan sonra burada daha yol devam ediyor. Labirent gibi gerçekten. Bu merdivenle çıkacağız. Merdiven hiç güven vermiyor. İlk gördüğümüz kubbeden sonra bir kubbe daha görünüyor. Burada lahit göremedik. Yolun sonuna geldik. Şuradan mı geçmiştik acaba? Şu an tek başımayım burada. Yani buranın içinde fazla bir şey yok. Sadece piramidin içinin nasıl olduğunu merak edenler için bu şekilde görünüyor. Şurası aynı oda mıydı? Yoksa mezar odası mı? Ondan emin değilim. Aşağı inip bakalım tekrar yukarıya. Oh, çok havasız kaldım. Biraz nefesimin düzelmesini bekleyeceğim. Oturdum burada. Ter içinde kaldım gerçekten. Yani bu kadar zor olacağını düşünmüyordum ama gerçekten zormuş. Üstüne çökecek diye korkuyorsun ama bunca sene durmuş. Ona güvenerek devam ediyoruz. Yavaş. Yavaş yavaş. Hasan Şaş. Mansur Hasan Ayahat. Yorucu bir çıkıştan sonra dışına vardık, nefes alabildik. O kadar yorucuydu ki biraz şimdi dinlenmem lazım. Bayağı nefese kaldım. Bu piramitle en yüksek piramit olan Keops piramidini karşılaştıracak olursak bu piramidin yüksekliği ilk yapıldığında 104.7 metreymiş. Şu anda 101 metreye düşmüş. Zamanla çökme yaşanıyor piramitlerde doğal olarak. Keops piramidinin yüksekliği de 146 metre ilk yapıldığında ve şu anda 138.8 metreye düşmüş. Yani aralarında 38 metre yükseklik farkı var. Keops piramidi daha yüksek. Keops piramidinin bu piramitten
2 kat daha fazla hacme sahip olduğu hesaplanmış. Mısır'daki piramit çağlarında ilk başta Saqqara piramitleri yapılmış. Daha sonra Daşur bölgesindeki piramitler yapılmış. Bu ve hemen ilerideki Kızıl Piramit. Bu piramitlerden sonra bu piramidi yapan kralların oğulları olan Keops, ondan sonra Khufu ve diğer son olan Mykerinos piramidi yapılmış en son olarak Giza'da. Kızıl Piramidin önündeyiz şimdi. Firavun Sneferu tarafından M.Ö. 2580 yılında Daşur'da inşa edilmiş yine. Mısır'ın ilk gerçek düzgün yüzeysel piramidi olarak kabul ediliyor. Bunun da yüksekliği 105 metre, taban genişliği 220 metre, eğimi de 43 dereceymiş. Bu piramide kızıl denmesinin nedeni dışındaki kireç taşının zamanla kaybolup altında kırmızı renkli kireç taşı bloklarının ortaya çıkmasıyla buranın adı Kızıl Piramit olarak kabul edilmiş. Bunun da yine içine girilebiliyor. Bu piramit az önceki Ben piramidinden sonra yapılmış ve ilk düzgün piramit olarak kabul ediliyor. Giza piramitlerinin öncüsü bu piramit. Bunun girişi biraz daha yüksek bir noktada. Şimdi Kızıl Piramidin içine gireceğiz. Buranın daha kolay olduğunu söylüyorlar. Burayı bu şekilde geri inmek daha mantıklıymış. İnsan daha az yoruluyor, dizini daha az kırdığı için. Uzun bir tünelin dibine indikten sonra burası lahit odası olsa gerek inşallah, bakalım. Wow. Burası da yine böyle kubbe gibi yapmışlar. Ah, başım döndü resmen. Acayip bir nem var. Henüz bir hieroglife rastlamadım burada. Burası da ikinci bir hol. Merdivenden çıkınca yine bir düz tünel karşılıyor bizi. Buranın tavanı daha iyi. Yürüyoruz. Yeni bir kubbe karşıladı ve sadece burası var. Buralarda neden boş? İki gittiğimiz piramitte böyle boş. Buralar acaba kral odası mıydı? Daha sonra hırsızlar tarafından yağma edilmiş olabilir mi acaba? İki piramitte de son noktada bir şey yoktu. Şimdi buradan da çıkıyoruz. Buranın yüksekliği daha fazla olduğu için biraz daha rahat.
Yavaş yavaş. Welcome, friend. Thank you. I will ask a question. Why the last point Ammonia? of the pathway is empty? Ammonia down? There is nothing. No thing down. No. No mumia, no No. graphic, no tabut. Why? It's Uh, old, no stole. thing. This is old, no thing. Stolen. Maybe bad people No, no, no. No. stole. No thing. Okay. Şükran. There is no air there. Biraz daha dinlenelim burada. Çok yoruldum. Buradaki görevliye sordum ama sanırım bilmiyor. Bence All it's like this. dostlar, hemen arkamda gördüğünüz yeşil hat, orası Nil Nehri. Etrafında böyle ağaçlar çok fazla var. Nil'in geçtiği noktayı anlayabiliyorsunuz. Zaten piramitler de Nil'in etrafına kurulmuş. Buradan devam edersek Sakkara'ya gideceğiz. Daha da ileride en son noktada da Giza piramitleri bulunuyor. Kullanarak geldim. Şimdi Dashur bölgesinden ayrılıp Sakkara bölgesine gidiyoruz. Oradaki piramitleri de göreceğiz. InDrive uygulamasıyla geldim ilk önce buraya ve şoföre sadece buraya gelmek için anlaşmıştım. Daha sonra konuştuk ve toplamda bu Dashur bölgesinde beni bekledi. Şimdi Sakkara'ya gideceğiz aynı şoförle. Orada da beni bekleyecek. Bu iki yer için bugün toplamda 800 pound'a anlaştık. 800 pound'da ne yapıyor? Toplam 16 dolar yapıyor bu geziyi. Açıkçası ben yürümek biraz zor bu sıcaklarda. O yüzden bu şekilde daha uygun olabileceğini düşündüm. Çünkü başka taksi bulmak biraz zor olur burada. Yani buraya gelirseniz bu uygulama üzerinden şoförlerle anlaşabilirsiniz. Çünkü gün içinde birçok yere bu şekilde uygulamayla gitmek bayağı ucuza geliyor. Herhangi bir şoförle konuşup gün içinde kullanırsanız, konuşup anlaşırsanız bir gün size full sizin için ayırabilir bu şekilde. Bana birçok teklif geldi. 50 dolardan da söyleyen oldu, 30 dolar da söyleyen oldu. Yani yine aşağı yukarı bu fiyat çıkıyor. 15-16 dolara sizin için yarım gün falan ayırır böyle. Tam gün de ayırabilir 20 dolara falan. Onu sizin anlaşmanıza bağlı. Bence bu şekilde uyguna getirebilirsiniz. Tüm gün sizin altınızda bir arabayla beraber dolaşabilirsiniz. Şimdi Sakkara bölgesine girmek için bilet ofisine geldik. Burada bilet fiyatları yazıyor farklı farklı. Ben sadece basamaklı olan piramide gideceğim. Onun da fiyatı 280 poundmuş. Sadece kredi kartı geçiyor. Hello, selamünaleyküm. صورني Ha? I can photo. Foto ya. Dostlar şimdi bileti gösterdik. Geçiyoruz. Şükran. عبد عليك يا باشا. انا وانت طالع فين؟ Şu anda Sakkara bölgesine geldik. Buradaki ilk gördüğümüz piramit basamaklı piramit. Size önce biletleri göstereyim. İki tane biletimiz var. Birisi 600 Mısır pound'unu aldığımız alana giriş bileti.
Diğeri de otopark ücreti 25 pound. İlk başta gösterdiğim gibi farklı fiyatlar vardı. Ben sadece dış alanda gezmek istediğimi söyledim. Onun için sadece 600 pound verdim. Eğer içeri girmek isterseniz veya müzeyi ziyaret etmek isterseniz de ekstra ücret ödüyorsunuz. Tüm her şey dahil 1000 pound'tu. Piramidin içine girmek için ekstra 280 pound da ödemeniz gerekiyordu. Ben artık içeri girmek istemediğim için 600 ödedim. Sadece dışarıda piramitleri göreceğim. Piramide giderken ilk önce böyle bir yapının içinden geçeceğiz şimdi. Burada büyük ihtimalle hierogliflere rastlayacağız. Şu taşların güzelliğine bakın, dümdüz, pürüzsüz. Bunların gerçek olup olmadığını emin değilim. Burada gördüğünüz gibi böyle pürüzsüz sütunlar var. Evet, sütunlu yolu açtıktan sonra basamaklı piramidin karşısına varmış bulunuyoruz. Basamaklı piramit Firavun Djoser tarafından M.Ö. 2630 ve 2610 yılları arasında yaptırılmış. Bu piramit ilk büyük taş yapıymış. Bu piramit ilk piramitlerdenmiş. Yüksekliği 62 metre. Da şuradaki piramitlerden daha alçak. Da şuradaki piramitlerden daha da eski. Bu piramidin tasarımını da mimar İmhotep yapmış. Tarihte bilinen ilk mimar ve hekimmiş. Bu piramit daha sonraki piramitler için model olmuş. Djoser'in tabutunu içeriyor bu piramit. Basamaklı piramidin dış yüzeyi başlangıçta düz ve beyaz kireç taşı kaplamayla kaplıymış. Zaten dışında örnek olarak görüyorsunuz. Alt tarafı onun ilk halini yansıtıyor. Üst tarafları daha sonra aşınma nedeniyle şu anki halini almış. Gördüğünüz gibi ilk yapıldığında bu şekilde pürüzsüz. İlk yapıldığında gördüğünüz gibi bu şekilde pürüzsüz kireç taşıyla kaplanmış. Karşıda en uzakta Giza piramitleri görünüyor. Onun önünde 3 tane daha piramit görüyorum. Burada toplam 100 ve 140 arasında piramit olduğu belirlenmiş. Bu hizada, bu Nil boyunca piramitler bu bölgede yoğunlaşmış. Zaten Giza piramitleri Kahire'nin hemen yanı başında. Giza bölgesinde, Giza'nın hemen yanı başında. Ve güneye doğru geldikçe diğer piramitleri de görebiliyoruz. Daşur en güneydeydi. Şimdi Daşur'la Giza arasındaki bölgede de Sakkara piramitleri var. Bazı böyle girişler var mesela. Burası da girişi kapatılmış bir yer. Burası da piramidin kuzey girişi olarak belirtilmiş burada. Hemen bu piramidin yanında az önce şuralarda yıkılmış olanları görüyorduk. İşte şu da mesela diğer küçük piramitlerden en büyüğü sayılabilir. Piramidin hemen altında böyle 2 tane delik var. Buradan baktığımız zaman içeride bir tane heykel görünüyor.
Yan tarafından ise böyle görünüyor, camla kapatılmış vaziyette. Bu piramit ilk piramitlerden farklı olarak gördüğünüz gibi taş parçaları çok küçük ve burası kerpiç gibi. Ama aslında orijinali buradaki gibi pürüzsüzmüş. Ama bunun taşları gördüğünüz gibi neredeyse 1,5 karış kadar var. Giza piramitleri bildiğiniz gibi neredeyse bir insanın boyuna yakın derecede büyükler. Bu tabi ilk piramit olduğu için, ilk piramitlerden olduğu için bu şekilde yapılmış ama bildiğiniz gibi Giza piramitleri insanların daha çok dikkatini çekiyor. Büyük bloklarla yapıldığından dolayı ve bu büyük blokların nasıl taşındığı büyük bir muamma. Hala gizemini çözememişler. Meksika'da gittiğim Teotihuacan uygarlığının yapmış olduğu piramitleri gezmiştim ve en büyük piramit olan Güneş piramidi milattan sonra 100'de yapılmış ve bu piramit milattan önce 2600'lerde yapılmış. Piramit çağında milattan önce 2700-2400 arası falan yapılmış ve Aztekler tarafından yapılan Teotihuacan piramitleri yapıldığı zaman Azteklerin bu piramitlerle ilgili herhangi bir bilgisi dahi yoktu. Bu nedenle buradaki piramitleri görmek beni daha çok heyecanlandırdı. Çünkü hem daha eskiler, neredeyse 5000 yıl bir tarihi var, geçmişi var ve de aynı zamanda gördüğünüz gibi çölden oluşuyor ve çölün ortasında böyle piramitler yükseliyor. Ben şimdi buradan baktığım zaman görebiliyorum ama kameradan görmek zor olabilir. Bu insanların arkasında olan Dashur bölgesi, buradan görünüyor o piramitler. Burası Saqqara bölgesi, yine burada küçük piramitler ve devamında yine küçük piramitlerle en sonda Büyük Giza piramitleri var. Yani bu bölge tamamen piramitlerle, yani kral mezarlarıyla dolu. Bu piramit de basamaklı yapısından dolayı Teotihuacan'daki Güneş piramidi ile benzerlik gösteriyor. Piramidin arka tarafında da gördüğünüz gibi şehre benzeyen yerler var. Abi şimdi burada şehrin içine girdiğimiz zaman böyle derin bir çukur var. Burası da bir mezarmış zamanında. Çok derine mezarı koymuşlar ve üstünü kumla doldurmuşlar. Bu şekilde mezarları ve Firavun'un hazinelerini korumayı. Yine bu basamaklı piramidin etrafında böyle yerin altına yapılmış bir mezar odası. Daha doğrusu oda dememek lazım. Firavunların mezarı olarak dizayn edilmiş ve Firavunlar buranın içine gömülmüş. Şimdi geldiğimiz noktada bir tane mezarlığa gireceğiz. Şimdi abi bize kapıyı açtı burada. Bu inşallah üzerimize kapatmaz. İçine giriyoruz. Evet, ilk defa hieroglifleri görüyorum burada. Burada Mısır yazıtları var. Burada
Burada o bildiğimiz göz var. Illuminati gözü. Gerçekten Mısırlılar çok güzel. Çok güzel çizmişler bunları. Baksanıza, saçı bile ne kadar ince bir işçilikle yapmışlar. Mısırlılar her şeyi böyle kayıt altına almışlar. Kapıyı kilitledi ve kapattı. Şimdi diğer mezarları görmek için gireceğiz. Kapının üstünde de yine hiyeroglifler var. Okey. Şükran. Normalde böyle yerlere girmek için ekstra para ödemeniz gerekiyordu. Adam bana ilk önce 400 teklif etti. Şehri görüyorsunuz burada. Sadece 50 kabul ettim. 50'ye anlaştık. Sadece orayı gösterdi. Buraları tümünü gezmek için ekstra para ödemeniz lazım ama bir nevi rüşvet gibi bir şey verdik burada. Mısırlılar normalde çok iyi insanlar. Yardım olmaya çok çalışıyorlar her zaman. Ama böyle para konusuna gelince, iş ticarete gelince onlarla baş edemiyorsunuz dostlar. O yüzden mesela az önce bana 400'den başladı o tüm alanı gezmek için. Normalde bilet hani toplam 1000 pound öderseniz 1000 pound öderseniz buradaki her yeri gezebiliyorsunuz. Ben sadece 600 ödedim. Sadece dışarıda gezebilmek için. O yüzden adam bana 400 dedi. Aslında yine fazla dedi zaten. Çünkü ona bahşiş versem başka yerlere girmem mümkün değil. Ve en son 50'ye düşürttüm. Ama sadece orayı gösterdi. Başka bir yere giremedik. Burada da böyle kolonlar falan var. Şimdi buraya geldiğimde hiyeroglifleri gördüm. İlk defa açık alanda hiyeroglif görmüş oldum. Mısırlıların yazıları bu şekildeydi. Yazılarında kuş figürleri, değişik değişik şekilde figürler kullanmışlar. Onların harfleri bu şekilde. Abi şehre geldim ve karmaşığın içine düştüm. Burada trafik akmıyor. Bir de abi arabalar hep böyle çizik, sürtme, çizik her şey var arabalarda. Burada çarpmamak imkansız yani arabaları. Ya vursalar bile yaptırmıyorlar. Gün içinde birçok defa karşılaşıyorsun. Mısır'ın bu kaotik ortamında bugün Dashur ve Saqqara piramitlerini görmeye gittik. Bugünü buna ayırdık. Yarın bir sonraki videoda ise Giza piramitlerine gideceğim.
What is the hotel? Abi Mısır'dayken ne yesem diye düşünürken koşari bana önerdiler. Koşari'nin de en iyi yapıldığı yere geldim. Abu Tarek diye bir restoran varmış burada. Koşari yemek için içeri gireceğim ama size şöyle dışarıyı göstereyim. Böyle sokaklar rengarenk ışıklarla kaplamışlar her yeri. Güzel bir görüntü olmuş. Şimdi içeri girelim bakalım. Restoran böyle bir yer. Şimdi yukarı çıkacağız. Yukarıda siparişimizi verelim. Dostlar burası kaç kat? 1, 2, 3. Burası 5 katlı bir restoranmış. Ben 4. kattayım şu anda. Şu an burası boş ama ilk katlar bayağı fulldü. O yüzden ben de bu kata çıktım. Bu da herhalde buranın sahibi olsa gerek. Koşarımız geldi. Böyle gördüğünüz gibi makarna, mercimek ve nohut var içinde. Burada da yine nohut ekstra. Bu cips herhalde. Bu da sos. Number one, salt and pepper, Aha. vinegar, Yine de organic sauce, sirke, spicy, like spicy, spice. Little. little spicy. Little. Spice de koydu, acı biber. Şimdi onun üstüne döküyor. Red onion, Ve son olarak nohut. Tamamen vejetaryen. Teşekkür ederim. Evet, servisi yaptılar. Şimdi tadına bakalım. Hiç de fena değil, çok güzel. Tabii sos güzel bir tat katmış. Normalde makarna, mercimek ve nohutun olduğu bir yemekten bir yemeği en iyi sosla bu kadar güzel yapılabilir. Kolası da fena değil. Gerçekten iyi. Bir Coca-Cola, Pepsi kadar iyi yani. Koşari vejetaryen bir yemek. Ve bence etsiz olmasına rağmen yenebilecek, bence et olmayan bir yemek için gayet güzel. Ve bence kolay hazırlanabilen güzel bir yemek. Bu arada fiyatını söylemedim. Hemen size göstereyim. 85 pound. 1 dolar 50 pound. Yani gördüğünüz gibi çok ucuz. Hiçbir şey yani bedava gibi bir şey. 1 dolar 50 poundsa bu da 1,5 dolardan biraz fazla yani. Normalde 60 pound yemeğin fiyatı, 25 pound da kolanın fiyatı. Müthiş hazırlıyorlar. Böyle bir show beklemiyordum burada. Yemekleri bu şekilde hazırlıyorlarmış. Evet dostlar, gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Koşari'nin en iyi yapıldığı yer diye size söyleyebilirim.